Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine gerçekten çok kolay ve pratik bir tarifim var. Özellikle de evinizde malzemeniz yokken, yorgunken, vaktiniz yokken, karnınız acıktı. Hemen 2 dakikada şipşak çok leziz, besleyici bir yemek. Bu benim rahmetli annemin kurtarıcı yemeğiydi ve benim çocukluğumda çok sevdiğim, bayıldığım bir yemekti. Sulu patates yemeği yapıyoruz. O kadar basit ki çok az malzemeyle, evde olan malzemelerle yapacağız ama lezzeti şahane. Kanımca birçok ev hanımı bunu zaten yapıyordur, seviyordur. Ama bilmeyenler ve yapmamış olanlara bir kez daha göstermek ve öğretmek istedim arkadaşlar. Şimdi bunun için bir adet orta boy kuru soğanımızı yemeklik olarak minik doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradık. Tavamızı alıyoruz. Daha doğrusu tenceremize alıyoruz. Çok ekonomik, ucuz bir yemek. Ve dediğim gibi tam bir kurtarıcı yemek. Şimdi patateslerim var. Patateslerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Bir daha ikiye bölüyoruz. Gelişi güzel. Şu büyüklükte bu şekilde kesiyoruz. Hiç özenmeye gerek yok. Ama birbirlerine büyüklüklerinin eşit olmasına dikkat edelim ki pişerken hepsi aynı anda aynı şekilde pişsin. Birisi pişerken yumuşarken birisi kalmasın, sert kalmasın. Şimdi bir adet de domatesimizi doğruyoruz. Domates bile elzem değil bu yemekte. Olsa da olur, olmasa da, ama benim domatesim biraz fazla olgunlaşmış. Hemen kullanayım dedim, tüketeyim. Yakışır da sonuçta. Domatesimizi de doğradıktan sonra ocağımızın başına geçiyoruz. Şimdi soğanlarımızı tenceremize aldık. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı koyuyoruz. Ben zeytinyağı koyuyorum ama zeytinyağı kullanmayanlar ayçiçek yağı da koyabilirler. Ya da tereyağı, hangisini arzu ederseniz. Soğanlarımızı güzelce kavuracağız. Soğanlarımın üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Çabuk yumuşasınlar. Soğanlarımı güzelce kavurdum. Soğanların iyice kavrulması önemli. Çünkü patates çok çabuk pişer arkadaşlar. Soğandan daha çabuk pişeceği için hem soğan kokusu olur içinde yemeğin, hem de soğanlar daha diri kalır. Bu nedenle bu yemekte soğanımızı biraz güzel kavuruyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı kadar salçamı koyuyorum. İsteyen biber, isteyen domates salçası koyabilir. Salçamla da şöyle 1-2 dakika kavuracağım. Salçanın da kokusu çıksın. Salçamı da soğanımla birlikte güzelce kavurduktan sonra şimdi doğramış olduğum bu domateslerimi ilave ediyorum. Dediğim gibi bu domatesler elzem değil. Koymaya da bilirsiniz. Şöyle 2 döndürüp tıngırdattıktan sonra da hemen patateslerimi ilave ediyorum. Tekrar üzerine biraz tuz ilavesi yapıyorum. 1 çay kaşığı soğanı kavururken koymuştum biliyorsunuz. Ama patates tuz kaldırır, çok tuz çeker. Lezzetsiz olmasını istiyorsanız bir çay kaşığı daha ilavesi yapmanızı öneririm. Şimdi bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Suyumu koymadan evvel şöyle patateslerimi sosla birlikte güzelce bir yağda tıngırdatacağım azıcık. Bu kadar da kolay bir yemek. Suyumuzu da koyacağız ve yemeğimiz olacak. Evet, şimdi patateslerimizi hemen üstüne gelecek kadar, çok cılbıl cılbıl da su olmasın. Şöyle suyumuzu ilave ettik. Kapağımızı kapatacağız. Her zamanki gibi fokur fokur kaynayacak ilk etapta yüksek ısıda ve sonra kısacağız, düşük ısıda pişireceğiz yemeğimizi.
Yemeğimiz 10 dakikada pişti arkadaşlar. Patates çok çabuk pişer. Mutlaka kontrol edin, parçalanmasın. Bir çatal yardımıyla kontrol edip yemeğinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Hadi buyurun şimdi de servis edelim. Şipşak kurtarıcı yemeğimiz hazır oldu. Patates dediğim gibi çok çabuk pişer. Yapıp mutlaka tadına bakmanız lazım. Bu kadar basit ve az malzemeli bir yemek bu kadar lezzetli olabilir mi? Evet, olabilir. Benim rahmetli anneciğimin ve eminim birçok ev hanımının kurtarıcı yemeği, evinizde malzemeniz olmadığı zaman, vaktiniz olmadığında hemen şipşak 15 dakikada hazırlayıp pişirip lezzetli yiyebileceğiniz besleyici patates yemeğimiz hazır oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdiye kadar yapmamış, denememiş olanlar da denerler. Hepsine afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki sağlıklı, güzel, lezzetli yemeğimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.